Dostlar selamünaleyküm. ABD masada elini güçlendirmek için İran'ın kapısına dayandı. Trump'ın deyimiyle büyük bir armada şu an İran'ı vurmaya hazır şekilde bekliyor. Ve bu tehdidin gölgesinde Umman'da iki ülke arasında görüşmeler başladı. Görüşmeler sürerken ABD'nin uçak gemisini İran'a yakın şekilde konumlandırması elbette İran için utanç verici. Bu yüzden onlar da karşılığında ellerindeki en büyük kozu meydana çıkardılar. İran, Hürremşehir 4 füzesini test etti ve bu test görüntülerini ABD'ye gözdağı vermek için yayınladı. Etkili bir füze mi? Evet, etkili bir füze. Dengeleri değiştirebilir mi? Evet, dengeleri de değiştirebilir. Engellenmesi kolay mı? Değil. Çünkü fırlatıldığında hedefin elinde tepki vermek için maksimum 12 dakikalık bir süre bulunuyor. Yani İran, ABD'nin önemsemek zorunda olduğu bir video yayınladı. O yüzden bugün bu konuyu konuşuyoruz. Bu füzeyi teknik yönleriyle hızlıca ele alalım. Ne kadar ciddiye alınması gerektiğini inceleyelim. Bir de dün televizyonda bu füze yorumlanırken ABD'nin uçak gemisini vurabileceğinden filan bahsedildiğini gördüm. Peki bu gerçekten mümkün mü? Bugün hızlıca bütün bu detayları konuşalım. Belki size ilginç gelecek ama Hürremşehir 4 füzesinin en önemli yönlerinden biri kullandığı yakıt. Balistik füzelerde fırlatma öncesi hazırlık süreci önemlidir. Geleneksel füzeler yakıtın kimyasal yapısından dolayı uzun süre dolu halde bekletilemezler. Yani fırlatmadan hemen önce yakıt ikmali yaparsınız. Tabi bu da bir risk. O anda yakıt ikmali yapıyorsanız düşman uyduları sizi kolayca tespit edebilir ve hatta füze daha yerindeyken onu imha edebilirler. İran'ın test ettiği Hürremşehir 4 füzesi bu zayıflığı ortadan kaldırıyor. Füzede 4. nesil bir motor var ve bu motor hipergolik yakıt kullanıyor. Bu yakıt ve oksitleyici temas ettiğinde kendiliğinden yanma gerçekleşiyor ve daha da önemlisi bu yakıt füzenin içinde uzun süre güvenli şekilde saklanabiliyor. Yani Hürremşehir 4 füzesi İran'ın diğer balistik füzelerinden farklı olarak her an fırlatılmaya hazır şekilde bekletilebiliyor. Biliyorsunuz İran'ın füzeleri sığınaklarda duruyor. O sığınaktan çıkarılıp ateşlenmesi için sadece 15 dakikanın altında bir süreye ihtiyaç var şu anda. İşte bu erken uyarı sistemlerini gerçekten zorlayan bir süre. Uydular füzeyi fark ettiğinde füze çoktan havalanmış oluyor. Füzenin menzili 2000 kilometre. Zaten İran bu menzili kendine bir üst sınır olarak belirlemişti. Çünkü Orta Doğu'nun neredeyse tamamını bu füzeyle vurabiliyor. Onun ötesinde de bir hedefleri yok. Ama tabii ki menzil tek başına belirleyici değil. Daha önemli etkenlerden biri taşıdığı yük. Bu füze yaklaşık 1500 kilogramlık bir harp başlığı taşıyabiliyor. Bu ciddi anlamda büyük bir miktar. Bu büyüklükte büyük. Tek bir hedefe karşı son derece yüksek bir yıkım oluşturabilir. Bir de eğer doğruysa İranlı yetkililer bu harp başlığının hedef bölgeye ulaştığında çok sayıda alt mühimmat bırakabildiğini iddia ediyor. Yani resmi açıklamalarına bakarsak hedef bölgeye ulaştığında 80 ayrı hedef vurulabiliyor ve klasik bir sistem gibi çalışmıyor. Harp başlığı atmosferin üst katmanlarında parçalanıyor. Çok geniş bir alana yayılan mühimmatlar saçıyor. Yani hedefte çok geniş bir hava üssü ya da askeri altyapıya sahip çok geniş bir bölge varsa tek füze bu bölgeyi kullanılamaz hale getirebiliyor. Ama mühimmatın bu saçılımı nasıl ayarlanıyor? Kontrol edilebiliyor mu? Yoksa bir varil bombası gibi düzensiz bir saçılım mı bilmiyoruz. Meseleye bugün İsrail açısından bakmıyorum. Bu videoda daha çok İran-ABD gerginliğine odaklanalım ve bu füzeyi de öyle değerlendirelim. Bu açıdan baktığımızda iki farklı hedef konuşuluyor. Birincisi ABD'nin üsleri, ikincisi de ABD'nin bölgedeki uçak gemisi. Yani İran bu füzeyle bu ikisini vuracak deniyor. Önce daha gerçekçi olandan, yani Amerikan üslerinden başlayalım. Bölgede ABD'nin gerçekten çok kritik askeri üsleri var. Mesela Katar'da bir hava üssü var. ABD'nin bölgedeki en büyük hava üssü burası. 10.000'den fazla personel görev yapıyor burada. Amerika'nın dünyadaki hava operasyonlarının ana komuta merkezlerinden biri bu. Bunun yanında bir de Bahreyn'deki 5. filo karargahı var ki burası da ABD'nin bölgedeki deniz gücünün kalbi niteliğinde. Yine önemli bir üs Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu üssün en büyük özelliği F-35 savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor olması. Tabi bunların hepsinin konumları biliniyor. İran uzun süredir bu üsleri füze planlamasının merkezine yerleştiriyor. Bugün test ettiği Hürremşehir füzesiyle bu tesisleri vurabilir mi? Evet vurabilir. Ciddi zarar verir mi? Evet ciddi zarar da verir. Hatta çoklu kullanımda bu tesisleri yerle bir edebilir. Peki şimdi burada uçak gemisi senaryosuna geçmeden önce akla gelen en önemli soruya geçelim. ABD'nin ya da İsrail'in hava savunma altyapısı bu füzeyi engelleyebilir mi? Yani ABD bu askeri üsleri koruyabilir mi? Hava savunma sistemleri konusunda ABD ve İsrail gerçekten çok iyi durumda. Ama Hürremşehir gibi füzeleri engellemek de kolay iş değil. Atmosfer dışında 16, atmosfer içinde 8 Mach gibi bir süratten bahsediyoruz. Yani atmosfere girdikten sonra hipersonik bir dalış. Bunu engellemek kolay iş değil. Bunu engellemek için İsrail'in Arrow 3 sistemi gibi
atmosfer dışı önleme sistemlerine ve terminal aşamada devreye giren taat bataryalarına ihtiyaç var. Ama burada da şöyle bir sorun var ki bu sistemler teknik olarak güçlü olsalar da ciddi sınırlılıklarla karşı karşıyalar. Bir taat önleyici füzesinin maliyeti 10 milyon doların üzerinde. Ama buna karşın İran'ın fırlattığı bir balistik füzenin üretim maliyeti bunun çok çok altında. Ve taat bataryalarında sınırlı sayıda önleyici füze var. Yani İran eğer ki bir satürasyon saldırısı yaparsa işin rengini değiştirebilir. Tabii şunu da unutmamak lazım ki İran'ın fırlatacağı füze de ucuz bir füze değil. Yani onlar da aynı anda yüzlerce füze ateşleyemezler. Ellerinde bu füzeden bu sayıda olma ihtimali bile yok. Olsa bile ellerindeki bütün potansiyeli bir çırpıda harcamak istemezler. Yani çoklu saldırıda İran bu füzeyle ABD'nin bölgedeki askeri üslerini yerle bir edebilir. Bu doğru. Ama bu saldırı türünün de ciddi handikapları olduğu da kesin. Peki şimdi gelelim esas soruya. İran bu füzeyle ABD'nin uçak gemisini vurabilir mi? Kısa ve net şekilde söylersek teoride evet ama pratikte çok zor. Şimdi bunu biraz açalım. Bir uçak gemisi sabit bir hedef değil. Saatte yaklaşık 50-55 km hızla ilerliyor. Sürekli rota ve hız değiştiriyor. Böyle bir hedefi binlerce kilometre öteden fırlatılan bir balistik füzeyle vurabilmek için anlık ve sürekli güncellenen hedef bilgisine ihtiyaç var. Bunun yanında bir de fırlatacağınız füzenin atmosfere girdikten sonra gemiyi takip edebilmek için çok ciddi manevra kabiliyetine sahip olması gerekiyor. Ki hipersonik bir balistik füzede bu çok kolay bir iş değil. Hem inanılmaz ağır bir füzeden bahsediyorsunuz hem de inanılmaz büyük bir hızdan bahsediyorsunuz şu an. 30 tonluk bir füzeyi metrelik hesaplarla yönlendirmek kolay bir iş değil. Bir de dediğim gibi İran için burada bir öldürme zinciri sıkıntısı var. Kill chain diye geçiyor bu. Öldürme zinciri nedir? Uydu takibi, sensör ve gerçek zamanlı veri aktarımı gibi karmaşık bir süreç var ve bunun eksiksiz şekilde işlemesi gerekiyor. Ama İran'da bu zincirin bütün halkalarını kesintisiz şekilde çalıştırabilecek kapasite yok. Yani özetle bu füze teoride bir uçak gemisini vurabilir ama pratikte imkansız olması da gerçekten çok çok zor. Peki olur da vurursa bu füze uçak gemisini denizin dibine gönderebilir mi? Bir uçak gemisini batırabilmek kolay iş değil. Ama bu füze ABD'nin uçak gemisini vurabilirse en azından görev dışı bırakacaktır. Zaten modern deniz savaşlarında bu fiilen bir zafer anlamına geliyor. İlla gemiyi batırmanız gerekmiyor. Görev dışı bıraktığınızda zaten amacınıza ulaşmış oluyorsunuz. Balıkçı gemisine dönmüş oluyor. Son olarak da esas sorumuzu soralım. İran bu füzeyle ABD'nin uçak gemisini veya askeri üslerini gerçekten vurur mu? Bence esas soru bu. Füzenin potansiyelinin ne olduğunun gerçekten bir önemi yok. İran ABD'ye ait bir hedefi doğrudan vurmaz. Çok mecbur kalmadığı sürece öyle bir şeye kalkışmaz. Biliyorsunuz İran'la ABD ve İsrail arasında her zaman kontrollü gerginlikler yaşanır ama çok kontrollüdür. Yani çoğu zaman danışıklı dövüş şeklinde ilerler. Hani iki taraf da karizmayı kurtarabilmek için göstermelik saldırılar yaparlar. ABD gider İran'da boş yerleri vurur. İran gider Irak'ta ABD üslerinin çevresine füze atar. Çünkü İran biliyor ki doğrudan bir askeri üssü vurmak bir İran-ABD savaşını kaçınılmaz hale getirir. Bunu elbette İran kesinlikle istemez. O yüzden her ne kadar İran böyle test videolarını tam da ABD ile görüştükleri süreçte yayınlasa da önümüzdeki dönemde ABD çok ciddi ve gerçek bir saldırı yapmadığı sürece bu füzelerin Katar'daki ABD üssünü vurması gibi bir ihtimali aklınıza bile getirmeyin. En köşeye sıkıştığı durumda o askeri üslerin çevresini vurur, ABD'yi vurduk diye propaganda yapar, halkı sokağa döker ve kutlama yaparlar. Bir hafta sonra da bütün her şey unutulur. Bunlar bir öngörü ya da tahmin de değil bu arada. Bunlar defalarca yaşadığımız süreçler. Yani dünya için tarih tekerrürden ibarettir, İran için tiyatro. Allah'a emanet olun.